Napolyon ve ordusu İtalya seferiyle Sardinya Krallığı'nı savaş dışı bırakmış, Avusturya güçlerini de bölgeden süpürmeyi başarmıştı. Yapılan diplomatik görüşmeler sonucunda Ekim 1797'de Campo Formio Anlaşması'nı Napolyon'un ön şartlarına yakın maddelerle imzaladı. Yıl sonunda koca bir savaşı kazandıran kahraman olarak Paris'e dönen Napolyon'un sıradaki büyük askeri seferi çok uzaklara olacaktı. O, Osmanlı'ya ait olan Mısır'ı gözüne kestirmişti. Vaziyet. Napolyon, Aralık 1797'de Paris'e geldiğinde Fransız halkının gözünde bir komutan ya da bir kurtarıcıdan daha öte bir şeydi. Paris sokakları onun adıyla yankılanıyor, insanların dilinden Bonaparte kelimesi düşmüyordu. O sadece savaşı kazanmamıştı. İtalya seferi boyunca sağladığı ekonomik destekle hükümetin ayakta kalmasını sağlamış, üstüne bir de uzaktan bir darbeyle Paris'teki kral yandaşlarını temizleyerek Direktuvar hükümetini bir kez daha kurtarmıştı. Direktuvarı her kurtardığında bir asker olarak siyasete daha çok giriyor, hükümetin işlerine daha fazla burnunu sokuyordu. Koalisyon savaşları bitmişti ama İngiltere ile mücadele hala sürmekteydi. Merkeze gelen Napolyon'un bu konudaki fikri çok açıktı. Derhal hazırlık yapılıp İngiltere ağır bir yenilgiye uğratılmalıydı. Ona göre İngiltere'ye hemen saldırmazlarsa koalisyon İngilizlerin maddi desteğiyle tekrar hortlayabilirdi. Aslında bu sebeplerin yanında Napolyon'un savaşmak istemesinde kişisel hırslarının payı da vardı. Onun tarzı buydu. Durmak, hareketsiz kalmak ona göre değildi. Sürekli dinamik olmak, savaşmak Napolyon'u Napolyon yapan en önemli şeylerden birisiydi. Bu gaye çerçevesinde planına hükümeti ikna etti. Çünkü teklif hükümetin de işine geliyordu. Savaşın devam etmesi onların yararınaydı. Barış olursa iktidarın devrileceğine, rejimin düşeceğine inanıyorlardı. Yani Direktuvar'da çoktan rejim davasını bırakmış, koltukta kalabilmek için işleri kendi dümenine uydurmaya çalışıyordu. Görüldüğü gibi rejimin özgürlük yayma amacı çoktan bitmişti. Fransa, halklara demokrasi ve özgürlük getirme vaadiyle kukla sömürge devletler kurarak hakimiyet alanını genişletmeye çalışıyordu. Direktuvar plan uyarınca Napolyon'u yeni kurulan İngiltere ordusunun başına getirdi. Derhal bölgeye giden komutan durum değerlendirmesi yaptı ve İngiltere adasına yapılacak bir çıkarmanın ne kadar maliyetli ve sıkıntılı olabileceğini anladı. Yeni vaziyet üzerine başka bir plan yapıp hükümete sundu. Bu yeni plan, Akdeniz'deki Osmanlı toprağı, Mısır'ı almaktı. Napolyon'un aklının hep bir köşesinde Osmanlı ve Doğu vardı. Ona göre tüm büyük şöhret ve şan Doğu'daydı. Napolyon'u Mısır'a çeken şey sadece Doğu'nun büyüleyiciliği ya da sakladığı gizli emelleri değildi. Mısır, İngilizlerin sömürdüğü Hindistan'a ulaşımdaki kestirme yoldu. Fransızlar burayı alırsa hem İngilizleri istedikleri barışa zorlayabilir, hem arzulanan Akdeniz hakimiyetine ulaşılabilir, hem de Napolyon'un tasarladığı gibi Osmanlı sonraki süreçte sömürge haline getirilebilirdi. Napolyon'un bu planı hükümetinde onayını aldı. Hem Napolyon'un uzakta olması onların işine geliyordu. Bir an önce hazırlıklar yapıldı. Napolyon, medeniyetin beşiği Mısır'ı tekrar ihya etme bahanesiyle Akdeniz'e açılacaktı. Olayların başından beri denge politikası güden Osmanlı, Campo Formio Antlaşması ile Venedik topraklarının bir kısmı Fransa'ya kalınca onlarla komşu oldu. Bunun hemen akabinde Napolyon, Osmanlı'yı tıpkı Kuzey İtalya'da yaptığı gibi ufak uydu devletlere bölebilmek için More ve Rumeli'deki azınlıkları isyana teşvik etti. Bunu öğrenen Osmanlı yönetimi, Fransa'nın tutumu karşısında endişelenmekteydi. Rusya'nın Fransa'ya karşı onları destekleme teklifini de reddetti. Çünkü Rusların da amacı bir şekilde oldu bittiye getirip sıcak denizlere inmekti. Osmanlı, koalisyon savaşları sonrası kendi aleyhine dönen ortamdan çıkıp çıkamayacağı konusunda tereddütlüydü. Osmanlı'nın iç siyasi durumuna bakacak olursak asıl sıkıntı oradaydı. Uzun süren savaşlar sonucu Osmanlı askeri gücü tamamen bitmiş, ekonomisi içler acısı hale gelmiş, mülki idare ise anarşinin içine düşmüştü. Osmanlı tarihinin hiçbir döneminde merkezi otorite bu kadar zayıf değildi. Padişahın sözü İstanbul'dan öte geçmez olmuştu. Bölge ayanları yarı bağımsız devlet gibi hareket ediyordu. Osmanlı valilerini kuklaları yapıyor, etraflarında ordular topluyor, kafalarına göre halktan vergiler alıyor, hatta merkezden hoşlarına gitmeyen bir karar gelince isyan edip işi bağımsızlığa kadar götürüyorlardı. Anadolu ve Rumeli'de adeta yarı müstakil küçük beylikler türemişti.
Üstüne İstanbul'daki Yeniçeriler hiçbir askeri fonksiyonları kalmamasına rağmen konumlarını korumak için yapılan her yenilik hamlesini engelliyordu. Kısacası imparatorluğun çarkları dönmez olmuş, gemi ha durdu ha duracaktı. Bunu bilen Avrupalılar da Osmanlı için 5-10 yılda çözülür gözüyle bakıp pastadan pay alabilme umuduna kapılmışlardı. Mısır'a bakacak olursak orada da durum farklı değildi. Asıl idare Memlük beylerinden İbrahim ve Murat beylerin elindeydi. Onlar buradaki Osmanlı paşasının nüfuzunu kırmış, kafalarına göre istediklerini yapar olmuşlardı. Vali ve az sayıdaki Osmanlı birlikleri pasif duruma düşürtülmüş, merkezin adamlarının idare ve asayişte hiç fonksiyonu kalmamıştı. Türkler hemen hemen Mısır'daki hakimiyetlerini kaybetmişlerdi. 1789'da tahta geçen Osmanlı Padişahı 3. Selim, Avusturya ve Rusya ile yapılan savaş sonrasında paslanmış ve işlemeyen çarkları tekrardan işlevsel hale getirebilmek için memleketin katı ve hantal yapılarını karşısına, kellesini de adeta koltuğunun altına aldı. Özellikle idari, askeri ve kültürel ıslahatlara girişti. Fakat köhneleşen sistem, ülkenin padişahını dahi istediklerini yapmaktan men edebilecek seviyeye gelmişti. Bu da Osmanlı'daki değişimin hızının çok yavaş olmasına yol açıyordu. Bakalım bu vaziyetteki Osmanlı'yla yükselişini sürdürmek isteyen ihtilal Fransa'sı hangi şartlarda ve nasıl kapışacaktı? Piramitlerin gölgesinde 38 bin Fransız askeri 19 Mayıs'ta gizlice Toulon limanından hareket etti. Güçlü İngiliz donanması ile denizin ortasında karşılaşmayı bir risk olarak gören Napolyon, hiç sesini çıkarmadan İngilizleri atlatarak denize açıldı. Askerlerin yanında pek çok sanatçıyı ve bilim adamını da yanına almıştı. Bunların görevi Mısır'ı araştırmak ve pek çok zenginliği Fransa'ya aktarmaktı. 9 Haziran'da Malta'ya varan Fransız donanması burayı kolayca ele geçirdi. 500 yıllık tarikat hazinesine el koyan Napolyon ve donanması 17 Haziran'da Malta'dan ayrıldı. 29 Haziran'da İngilizlerden gizlenerek İskenderiye'ye varan Napolyon, şehir teslim olmayınca da daha batıdaki eski İskenderiye limanına askerlerini çıkardı. Donanmayla beraber hareket edip İskenderiye ve Ebukır kalelerini kuşattı. Şehirler saldırı karşısında çok hazırlıksızdılar. Fransızlar diplomatik teamüllere uymayıp savaş ilanı dahi yapmadan gizlice Mısır sularında belirmişti. Napolyon bu sessiz sedasız hareketinde Memlük süvarilerinin savunduğu iki şehri de çok fazla kayıp vermeden ele geçirdi. İskenderiye'ye geldiği gün halkın sevgisini kazanmak için Mısır'ın koruyucusu, Osmanlı padişahının dostu, İslam dininin müdafisi olduğunu duyurdu. Nil Nehri taşmadan Kahire'yi almalıydı. Donanmasını Ebukır'da bıraktı. Sallardan oluşan ince bir filoyu da envanterlerle Reşit'e Nil'in ağzından içeriye girmesi için yolladı. 6 Temmuz'da hareket eden Fransız ordusu Damunhur çölünden ilerlemeye başladı. Bu ilerleyiş o kadar meşakkatliydi ki ilk kez çölle karşılaşan askerlerin disiplinini sağlamak bir hayli zor oldu. Hatta tümen komutanları bile isyan noktasına geldi. Fransızlar çölü aşarken Osmanlı'nın Mısır Beylerbeyi Ebubekir Paşa derhal önde gelenlerle Kahire'de bir divan topladı. Bu divanın asıl söz sahibi Memlük Beyleri Murat ve İbrahim Bey'di. Alınan karara göre süvarilerden oluşan Murat Bey'in ordusu Napolyon bölgeye yaklaşmadan onlara saldıracak, ufak bir filoda Nil'den inen düşman filosunun önüne set çekecekti. Fransız ordusu ve donanması da 13 Temmuz'da aynı mevkiye varmıştı. Rahmane Muharebesi denilen ilk mücadele burada başladı. Memlük askerlerinin hepsi süvariydi ve taktikleri belliydi. Dört nala düşmana hücum ediyorlar, ellerindeki tabancalarla bir el ateş ettikten sonra kılıçları çekip var güçleriyle düşmana saldırıyorlardı. Fransızlar ise modern savaş taktiklerini kullanan birliklerdi. Hemen dört köşe kale dizilimine geçip süvari hücumlarını engellemeyi başardılar. Kısa süre içerisinde Memlük askerleri dağılmaya başladı. Nehirdeki mücadelede de Osmanlı Seddi yetersiz kaldı ve bir cephane infilakı sonucunda filo ve mühimmatın hepsi askerlerle beraber havaya uçtu. Böylece ilk karşılaşmanın kazananı Napolyon oldu. Murat Bey 16 Temmuz'da İnababe'ye geldi. Burada Trabluslu Ali Paşa, Kahire yolunu tıkamak için halktan da yardım alarak yerleşkenin etrafını istihkamlarla örmeye çalışıyordu. Topları savunmayı tahkim için yerleştirdi. Gize'de yapılan sallarda buraya getirilip toplarla donatıldı. Fakat bu toplar eski tipti ve hareket ettirilemeyen sabit silahlardı. Murat Bey de 10.000 kadar süvarisini İnababe'den başlayarak Gize piramitlerine doğru yerleştirdi.
Aynı zamanda Murat Bey'in emrinde bedeviler ve çiftçiler de vardı. Fakat bunların hiçbir askeri niteliği yoktu. Osmanlı Paşası da tahkimat için birkaç bin yeniçeri ve az sayıda süvariyi bölgeye sevk etti. İbrahim Bey ise saldırının hangi kanattan geleceği bilinmediği için Nil'in ötesinde konumlanmıştı. Mısır ordusu bu şekilde dizilmişken 23 Temmuz'da Bonaparte askerleriyle bölgeye vardı. Mısır ordusunun hemen güneyindeki piramitler gözükünce Bonaparte askerlerine dönüp şöyle dedi: "Soldats, songez que Dieu de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemple." Napolyon, Osmanlı toplarının sabit silahları olduğunu anlayınca menzil dışında bekleyip savunma yapmaya karar verdi. 5 tümenini Duguay, Veil, Dessy, Bön ve Reynier komutasında 4 köşe kale formasyonuna soktu. Bu dizilişte kalelerin kenarlarına 6 sıra şeklinde piyade dizilirken köşeler hareketli toplara bırakılıyordu. Böylece ortaya her tarafa seri şekilde ateş edebilen seyyar kale benzeri modern bir savaş makinesi çıkıyordu. Süvariler ve gerekli tüm döküm de kalelerin ortalarında toplanıyordu. Napolyon önce rakip süvarileri kendisine karşı kışkırtmak için bir süvari bölüğünü öne sürdü. Bunu gören Murat Bey tüm Memlük süvarileriyle düşmanın sağ tarafına şiddetli bir şekilde hücum etti. Mısır süvarileri kılıçlarını çekip var güçleriyle Fransızların üstlerine atladılar. Çetin geçen mücadelede Mısır süvarileri bir türlü seyyar kaleleri yerinden oynatamadı. Fransızlar seriydiler ve ateş güçlerini sonuna kadar büyük bir hünerle kullanıyorlardı. Hezimetin yakın olduğunu anlayan İbrahim Bey, askerlerini Nil'in karşısına geçirmek istediyse de bunda geç kaldı. Napolyon kanatlardaki kare tümenleri ileri çıkararak ordunun hilal şeklini almasını sağladı. Hamle karşısında organize olamayan Memlük kuvvetleri dayanamayıp Gize'ye doğru çekildi. Ardından Napolyon da kendi soluna, tahkimatlara saldırma emrini verdi. Mısırlı savunucularla Fransızlar arasında geçen kısa bir mücadelenin sonucunda tahkimatlar Fransızların eline geçti. Çıkan kargaşada Arap bedeviler ortalığı yağmalarken İbrahim Bey de salları yaktırıp Kahire'ye, oradan da Ebubekir Paşa ile beraber doğuya çekildi. Savaş meydanında bir gün kalan Napolyon yaralarını sararken Kahire ahalisinden bir yazı aldı. Halk kendilerine dokunulmaması kaydıyla şehri Fransızlara bırakacaklarını belirtmişti. General de bunu kabul edip 24 Temmuz'da şehre girdi. Kahire'ye girdiğinde kimseye dokunmadı ve hemen bir asayiş sistemi kurdu. Mısır ayanlarından bir kurul oluşturdu. Herkesin gönlünü kazanacak hareketler yapıp Mısır halkını kazanmaya çalıştı. Murat ve İbrahim Bey gibi kölemenleri istemeyen bölge ayanları Napolyon'a problem çıkarmayacaklarına söz verdiler. Dünya kamuoyunun olan bitenden haberi yoktu. Osmanlılar ise kendi topraklarına çıkarma yapıldığı haberini ancak 27 Temmuz'da doğrulatabildiler ve bu saatten sonra hazırlıklara başladılar. Her şeyi sessizce halleden Napolyon, Ağustos başında Bilbis'te bulunan Ebubekir Paşa ve İbrahim Bey üzerine yürüdü. Mısır birlikleri üzerine gelmekte olan düşmanını çöl baskınlarıyla rahatsız ederek Salihiye'ye kadar çekildi. Bu mevkide yapılan muharebede yenilen Mısır ve Osmanlı güçleri Suriye'ye doğru çekilip gitti. Murat Bey ise Napolyon'un ona vaatlerine rağmen güneyde kalıp direnmeyi tercih etti. Denize bakacak olursak orada beklenmedik bir olay gerçekleşti. Akdeniz'deki İngiliz donanması amirali Nelson, yaşananlar sonrası Fransız donanmasının yerini tespit etti. İngiliz donanması 1 Ağustos'ta İskenderiye önlerine gelince Fransızlar derhal savaş nizamına geçtiler. İki tarafında 20 civarında savaş gemisi mevcuttu. Deniz tarihinin gördüğü en büyük amirallerden olan Nelson, elini çabuk tutup gece vakti saldırıya karar verdi. Düşmanın dizilimindeki zayıflığı yakalayan amiral, gemicilerine düşmanın üstüne son sürat ilerlemelerini söyledi. Tam bu sırada muazzam bir manevra yaptıran Nelson, gemilerinin bir kısmına hızlıca dümen kırdırıp Fransızların arkasına sarkmalarını ve demir atmalarını sağladı. Filonun geri kalanı da tam Fransız gemilerinin önüne yerleşip demir attı. Böylece düşman iki hat arasında adeta kapana kısılıverdi. Çift taraflı top ateşi altında kalan Fransız donanmasının mühim kısmı battı. Koca donanma Ebu Kırya'da Nil Deniz Muharebesi denilen bu çarpışmada yok olup gitti. Nelson sonrasında gemilerinin bir kısmını İskenderiye'ye kuşatması için bırakıp Sicilya'ya doğru gitti. Gemilerini kaybeden Fransız ordusu Mısır'da kısılıp kalmış, birliklerin ikmal ve destek alma şansı sıfıra düşmüştü. Napolyon mecburen Mısırlılardan kendisine adam devşirme yoluna gitti. Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü için mevlidler okuttu. Etrafa Müslüman olduğu dedikodusunu yaydı.
Müslüman gibi giyindi ve onu bölgeye Osmanlıların gönderdiğini söyledi. Halka şirin görünmek için elinden geleni yapan Bonaparte, bunda kısmen başarılı olsa da almaya çalıştığı ağır vergiler yüzünden çıkan isyanları bastırırken ve güneye doğru yayılırken askerlerini yavaş yavaş eritti. Görünüşe göre bu gidişle Mısır'ı elde tutamayacaktı. Suriye Seferi. Savaşa müdahil olan taraflardan birisi de Rusya'ydı. 5 Eylül'de İstanbul önlerinde bir anda beliren Rus donanması Osmanlılara yardım etmek istediğini söyledi. Türkler Ruslardan her zamanki gibi işkillense de durumu lehlerine çevirmek için teklifi kabul ettiler. İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı'yı pek düşündüğü yoktu. Her iki devlet de kendi çıkarlarına uygun hareket ediyordu. İngilizler Hint yolunu korumak için Napolyon'u Mısır'dan atmak istiyor, Ruslar da Fransızları 7 Yunan adasından atmak istiyordu. Osmanlı ise Fransa'ya karşı iki devletin zaafından şu anlık yararlanmayı düşündü. Eylül ortasında İstanbul'dan yola çıkan Türk-Rus ortak donanması 7 Yunan adası üzerine seferler düzenledi. Arnavutluk kıyısındaki 6 Fransız kalesini alması için de karadan Tepedelenli Ali Paşa görevlendirildi. 3 ay içerisinde adaların hepsi ve Adriyatik kaleleri Osmanlıların eline geçti. Sonraki süreçlerde 7 adada Osmanlı'nın koruması ve Rusya'nın garantörlüğünde bir cumhuriyet kuruldu. Kapana kısılmış olsa da pasif bir şekilde beklemek Napolyon'a göre değildi. Saldırı en iyi savunmadır ilkesini benimseyen Napolyon hemen bir şey yapmalıydı. Mısır'ı elde tutmak için Suriye'ye ihtiyaç olduğunu biliyordu. Aynı zamanda Suriye'yi alarak Osmanlı'ya karşı elini güçlendirmeliydi ve Hindistan yolunu karadan tehdit etmeliydi. Derhal sefer için hazırlıklarını başlattı. O hazırlanırken Avrupa'da savaş tekrar başladı. Fransa'nın 1. Koalisyon savaşlarında kazandıklarını geri almak isteyen Avrupa'nın diğer devletleri, 2. koalisyonu kurup 1798 sonunda savaşı tekrar başlattılar. Elini çabuk tutması gereken Mısır'daki genç general, toparlayabildiği 20.000 kadar asker ve irili ufaklı 52 gemiyle 22 Aralık 1798'de harekete geçti. Onun planı Şubat ortasında Gazze'ye ulaşmaktı. Ama o 7 Şubat'ta El Ariş'te beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Fransızlar Gazze'ye kadar herhangi bir direniş noktası beklemiyordu. Fakat burada Fransızları bekleyen bir Osmanlı-Suriye birliği vardı. İşler daha seferin başında kötü gitmeye başlamıştı. Sultan 3. Selim'in planı merkezi orduyu bir an önce hazırlayıp Napolyon'u denizden ve karadan kıskaca almaktı. Ama hazırlıksız yakalanan Türklerin merkezi orduyu tam olarak hazırlaması zaman alacaktı. O yüzden Mısır ve Suriye'nin koruması mecburiyetten Cezzar Ahmet Paşa'ya bırakıldı. Mecburiyetten diyoruz çünkü Cezzar Ahmet Paşa lise kitaplarında geçtiği gibi bir Osmanlı paşası değildi. Neredeyse 100 yaşına merdiven dayayan Cezzar Ahmet Paşa, otorite boşluğunda ortaya çıkmış ve Akka'yı kendisine merkez seçmiş Suriye'nin en güçlü ayağıydı. Etrafında 10 binlerce asker vardı ve amacı nüfuzunu bölgede, özellikle Mısır'da yaymaktı. Osmanlı zaman zaman bağımsızlık yolunda hareketlerde bulunan bu ayandan uzun süre kurtulmaya çalışmış ama bölgedeki gücü çok az olduğu için mecburiyetten pek çok işini de ona yaptırır olmuştu. Dönem dönem Cezzar Ahmet'ten kurtulmaya çalışan merkez, Fransız çıkarması karşısında anlık çözüm olarak ona destek vermeyi tercih etti. Mısır'a doğru etkisini arttırmak isteyen ayan kökenli bu paşa da fırsattan yararlanmak ve kendisinin gördüğü Suriye'yi müdafaa edebilmek için Osmanlı merkeziyle aynı noktada buluştu. 7 Şubat'ta El Ariş'i kuşatan Fransız ordusu çok fazla zaman kaybetti ve ancak 13 günlük muhasara sonrasında El Ariş'i alabildi. Vakit kaybetmeksizin Gazze'ye varan Fransızlar, Osmanlıların savunduğu kaleyi 25 Şubat'ta teslim aldılar. Kayıp vermesine rağmen zaferler kazana kazana yardıran Napolyon, 3 Mart'ta Yafa'ya gelip burayı kuşattı. Çok kanlı geçen muharebenin ardından kale 7 Mart'ta aman dileyip teslim oldu. Bu safhada Napolyon, askeri hayatında pek yapmadığı bir şey yaptı. Mısır'da olduğu sürece halka hep iyi davranan general, şehirlilere verdiği sözü yutarak tüm esirlerin kurşuna dizilmesini emretti. Napolyon bir anda katliama girişmiş, 2 gün boyunca şehri acı çığlıklara boğmuştu. Napolyon yaptığıyla aslında Cezzar Ahmet Paşa'ya bir mesaj vermeye çalışıyordu. Ama bu, ileride Fransızlar için ters tepecek bir uygulama olacak, Napolyon'un kaledekileri katlettiği haberi şehirlerin teslim olmasını zorlaştıracaktı.
Akka'daki savunma hazırlıkları ise tam gaz devam ediyordu. Cezarahmet'in merkezi olan kent, düşmanı Suriye'de durduracak mühim noktalardan birisiydi. Bu kale, 500 yıl önce 1291 yılında Memlükler tarafından Haçlıların elinden alınıp harabeye çevrilmişti. Sonraki devirlerde eski kalenin yıkıntıları civarında yeniden canlandırılan kent ve kale, tarih kitabındaki boş sayfaları tekrar dolduracaktı. Cezarahmet Paşa, kaleyi tahkim ederken gelen İngiliz filosu Amirali Smith'ten son raddede yararlanmaya dikkat etti. Onun önderliğinde savunmasını kuran paşaya İstanbul'dan destek amaçlı bir filo yollandı. Ek olarak 1000 adet yeni kurulan Nizam-ı Cedid ordusu neferi yollandı. Savaşın diğer tarafı olan Napolyon, Yafa'yı aldıktan sonra İngiliz filosunun baskınından çekinip ordusunu dağ yolundan geçirdi. Boş olan Hayfa'yı aldıktan sonra da 19 Mart günü Akka önlerine geldi. Bonaparte taarruz için tertibatını tamamladıktan sonra 20 Mart 1799'da şiddetli topçu ateşiyle Akka'yı sıkıştırmaya başladı. Fransızların muhasara topu olmadığı için kaleyi sahra toplarıyla vuruyorlardı. Bu sırada Cezarahmet de boş durmadı. Kaleden çıkıp Huruç harekatı düzenleyerek düşmanına ağır kayıplar verdirdi. Ertesi günü Fransızlar bu ağır Huruç hareketinin intikamını almak için kaleyi 24 saat boyunca top ateşine tuttular. Ayın 22'sinden itibaren saldıran tarafın hedefi istihkamların en mühim noktası Ali Burcu oldu. Şiddetli top ve humbara ateşleriyle bu burç sürekli baskı altında tutuldu. Sonraki günlerde kuşatmanın tüm ağırlık merkezini adı geçen bu burç oluşturacaktı. İngiliz amiral savunmacılara moral olması bakımından 8 Nisan'da 240 adamını Fransızların sol tarafından karaya çıkardı. Çıkarmayla eş güdümlü olarak kaleden Huruç hareketi de yapılınca karşı taraf epey geri çekilmek zorunda kaldı. Muharebenin benzer faaliyetleri takip edip kilide dönmesi üzerine Fransız tarafı lağım kazmaya ağırlık verdi. 14 Nisan günü lağım kazılarak kale içine sokulmaya çalışılan Fransız birlikleri tek tek Osmanlılar tarafından tespit edilip yok edildi. Fransız ordusunun geri bölgelerinde de çatışmalar kısmen sürmekteydi. Yan ve gerileri tutmakla görevli olan General Kleber, ordusunun arkadan sarılmasına karşı elinden geleni yapıyordu. O esnada daha önceden Şam tarafına çekilmiş olan Memlük Beyi İbrahim, çok sayıda süvariyle Merci İbn Amr denilen yere geldi. Kuşatmanın tehdit altında olduğunu gören Kleber, derhal İbrahim Bey'in üzerine yürüdü. Manevrayı gören İbrahim Bey, sahte bir geri çekilme planlayıp Kleber'in kuvvetlerini elverişli bir yere çekip imha muharebesine girişti. Haberi duyan Bonaparte derhal bölgeye koşturdu ve son dakikada askerlerinin imha olmaması için büyük bir çaba gösterdi. 6000 kadar Fransız, kendilerinden kat kat fazla olan Osmanlı süvarilerini burada ağır bir hezimete uğrattılar. Bu sonuçla beraber kuşatmanın ardı güvenliğe alındı. Arkanın güvenliğe alındığı günlerde Fransız ordusunun tüm topları geri hatlardan gemilerle cepheye taşınınca muhasara şiddetlendi. Nisan sonuna kadar tüm güç Ali Burcu'nu almaya yönlendirildi. Üst üste yapılan hücumlarda her iki tarafta ağır kayıp veriyor, yorgunluk had safhaya çıkıyor, cephane sarfiyatı akıl almaz düzeylere ulaşıyordu. Bir türlü Burcu alıp kale içine sarkamayan Fransızlar, her başarısızlığın ardından tekrar hazırlanıyorlar, kaleye hücumlarını tekrarlıyorlardı. Bir ara hararet o kadar artmıştı ki Fransız tümen komutanlarından bazıları ön saflarda savaşırken öldü. Fransızlar kadar Türklerin morali de alt üst olmuş vaziyetteydi. Başarılı savunmaya rağmen muhasaranın uzaması motivasyonu kırmış, askerin direnci zayıflamış, zayiata bağlı mevcutları azalmıştı. 8 Mayıs'ta ufukta görünen ufak bir filo pek çok şeyi değiştirdi. O filo İstanbul'dan gelen 3000 Nizam-ı Cedid askerini taşımaktaydı ve gelen destek savunmacıların bir anda moralini tavan yaptırdı. Sonraki günlerde her türlü taktik ve hileyi deneyen Bonaparte inatla Ali Burcu'na saldırdı. Kısa süreli kazanımlar elde edilmesine rağmen bir türlü tam başarı elde edilemedi. Kuşatmanın 64. gününe gelindiğinde Fransızlar toplam 44 hücum tertiplemişlerdi. Bu inanılmaz bir sayıydı. Ama ona rağmen Akka bir türlü düşürülememişti. Napolyon artık bir sonuç alamayacağını, kaleyi düşürse bile Mısır'a tekrar dönebilmek için yeteri adamı kalmayacağını anladı. Bu yüzden henüz elde bir kuvvet varken Mısır'a çekilmeyi düşündü ve 20 Mayıs 1799'da kuşatmayı kaldırdı. Maceranın sonu.
İlk kez bu denli büyük bir hezimet alan Napolyon, Orta Doğu'da ilerleme hayallerini kenara bırakıp Mısır'a çekildi. Geri dönünce daha sert tedbirler aldı. Mısır, Mısırlılarındır politikasıyla halkın aklına, Osmanlı'dan kopup kendilerini yönetmeleri fikrini aşılamaya çalıştı. Napolyon bu işlerle uğraşırken 70 parçalık Osmanlı filosu Köse Mustafa Paşa komutasında İngilizlerin refakatinde 16 Temmuz'da İskenderiye açıklarına vardı. Filonun taşıdığı 9.000 asker Ebukır limanına çıkarma yapıp şehri ele geçirdi. 9.000 kişi elbette Mısır'ı almak için yeterli değildi. Ama bunlar öncü kuvvetlerdi ve hızlıca beyannameler yayınlayıp halkı Fransızlara karşı ayaklandırmaya çalıştılar. Bonaparte'ın karşı hamlesi ise din üzerinden oldu. O, Osmanlı'nın yaptıklarının İslam diniyle bağdaşmadığını savunarak halkı ve ayanları yanında tutmaya çalıştı. Ebukır'ın derhal alınması gerektiğini bilen Fransızlar, birliklerini konsantre edip derhal Rahmaniye üzerinden liman kentine vardılar. 25 Temmuz günü gerçekleşen muharebede Osmanlılar yenildi ve 6.000 kadar adamla gemilere çekilmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda bu muharebede Köse Mustafa Paşa esir düştü. Paşa'nın oğlu elinde kalan birliklerle bu sefer Dimyat'a çıkarma yapmaya çalıştıysa da yine başarısızlık yakalarını bırakmayınca Osmanlılar bölgede bulunan tüm gücünü tüketti. Napolyon zaferin ardından bir süre daha Mısır'da tutunabilirdi. Ama durum şimdiye kadar onun istediği gibi gelişmemişti. Mısır'da artık istediği başarıyı elde edemeyeceğini anlayınca Mısır macerasını kafada bitirdi. Onun bu maceradan vazgeçmesinin belli başlı 3 sebebi vardı. İlki ikmal yetersizliğiydi. Nil Vadisi'nde sıkışan ordu destek alamadığı takdirde daha fazla ileri gidemez, yani başarı elde edemezdi. İkinci sebep ise yolda olan Osmanlı Merkez Ordusu'ydu. Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın emrinde yola revan olan Merkez Ordusu yakında Mısır'a varacak ve işler işte o zaman daha da çıkmaza girecekti. Napolyon'un Mısır'dan ayrılmak istemesinin üçüncü sebebi Avrupa'da yaşananlardı. Fransa, ikinci koalisyona karşı üst üste yenilgiler almış, halkın direktuvara sevgisi ve tahammülü giderek azalmıştı. Bunun bir fırsat olduğunu bilen Bonaparte, hazır bir halk kahramanı iken fırsatı kendi lehine çevirebilirdi. Bu gerekçelerle yanına az sayıda adamını alan Napolyon, hiç kimseye haber vermeden 23 Ağustos günü 3 ufak gemiyle İskenderiye limanından ayrılıp gitti. Fırtınalı bir akşamda yola çıkan Bonaparte, geminin güvertesinden ayrıldığı sahile bakarken, hayalini kurduğu doğu macerasının böyle kaçarcasına bitmesine üzülüyordu. Çok sevdikleri generallerinin bir anda ortadan kaybolmasına şaşıran 28.000 kadar asker ise yabancı oldukları bu toprakta kaderlerine terk ediliyordu. Peki kalan Fransız ordusuna ne oldu dersiniz? İşin bundan sonraki pek bilinmeyen kısmına bakıldığında Osmanlı-Fransa Savaşı'nın hız kesmeden devam ettiği görülür. Napolyon ayrılırken ordunun yönetimini General Kleber'e bırakmıştı. General Kleber ve sonrasında gelen komutanlar bölgeye varan sadrazamın ordusuyla ve İngiliz güçleriyle 1802 yılına kadar savaştı. Onlar savaşırken Napolyon Bonaparte, kan ve kumu arkasında bırakıp daha büyük fırsatlar kovalamak için Fransa topraklarına geri döndü.